dağlarıyla, vadileriyle, akarsularıyla, doğal tarihi güzellikleri ve insanının sıcakkanlılığıyla Kars, Doğu Anadolu'nun parlayan bir yıldızı. Şimdi de Kars ilimizin Kağızman ilçesindeyiz. Kağızman ilçesinin de çok güzel bir köyü olan Çengilli köyündeyiz. Burası doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi güzellikleriyle de, tarihi değeriyle de öne çıkıyor. Ve burası kesinlikle gezilip görülmeye değer bir nokta. Çengilli köyüne Karakuş istikametinden yaklaştığımızda karşımıza ilk çıkan manzara işte bu kilise oluyor. Orada böyle koyu bir renkle sislerin pusların arasında kendisini gösteriyor ve inanılmaz mistik bir görüntüsü var. Aynı zamanda bu köyün en çok öne çıkan simgesel yapısı. Etrafında kargaların uçuştuğu, uzaktan oldukça heybetli, büyük görünen, yaklaştıkça bu heybetini artıran kesme taşlarıyla, özenli işçiliğiyle, üzerindeki yazılarla ve gizemli atmosferiyle son derece önemli bir yapı. Genel kanı bu kiliseyle ilgili kilisenin bir Ermeni kilisesi olduğu ama hocalarımdan ve tarihçilerden öğrendiğime göre burası Ermeni kilisesi değil, Gürcü kilisesi ve bu yazıtlar da Ermenice değil, Gürcüce yazılmış. Ani kentini gezenleriniz bilirler bu yapıları. İşte bu yapı Ani kentindeki o büyük kiliseler gibi. Zaten o Ani kentindekiler de Ermeni değil, Gürcü yapılarıymış. Ya içeriye girince daha başka bir havası var. Daha muazzam görünüyor. Dışarıdan büyük ama içeriden daha da büyük görünüyor, öyle söyleyeyim. Etrafında kargalar uçuşuyor ve kargalar muhtemelen buralara yuvalar yapmışlar. Kubbesi oldukça sağlam görünüyor. Yapı her haliyle muazzam, öyle söyleyeyim. Burada bir mimari parçada bezemeler var. Üzüm salkımları, narlar veya haşhaş da olabilir ama muhtemelen nar. Ve bir yılan görünüyor. Yılan ağzını açmış, bakın bir üzüm salkımını ısırıyor, yiyor. Çok ilginç değil mi? Sanat tarihçileri videonun yorum bölümünü bekliyorum. Efendim şu anda Çengilli Kilisesi'ndeyiz. Tarihçilerimizin verdiği bilgiler doğrultusunda şöyle söyleyeyim. 11. asırda yapılmış çadır usluplu kilise olarak bilinmektedir. Yani 1000 yıllık bir kilisedir. Ben Van'daki Akdamar Kilisesi'ne de gittim, gezdim, gördüm. Yani onunla yarışacak bir kilisedir. Fakat o daha bakımlı, daha sağlam duruyor. Ama bakımsızlıktan bizim Çengilli Kilisesi şu anda çökmek üzere. Yapımını Gürcülerin yaptığı, daha sonra Ermenilerin kullandığı belirtilmektedir. Kaymakamlık olsun, belediye olsun, Kars İl Kültür Müdürlüğü olsun, bu yapıyı nasıl 1000 yıl ayakta tutmuş isek, geleceğe taşımak için onların üzerine düşen görev, bu yapıyı koruma altına almaları. 3 tane kapısı vardır, kapıların hiçbirisi yoktur şu anda. Yani
gelen giden ziyaretçiler olsun, çocuklar olsun giriyorlar içlerinde yazılar yazıyorlar, resimler çiziyorlar. Yani zarar veriyoruz kısacası. Koruma altına alınmasını istiyorum çünkü Kağızman için, Kars için, Çengilli için çok kıymetli bir tarihi eserimiz yok olmak üzere. Bu Çengilli Kilisesi'ndeki tahribatları göz önüne serelim. Yani bu da bir kısmıdır. Bu sütun temel taşlarının bakın. 1, 2, 3, alttaki 4 basamak. 4 basamağın ikisi şu anda böyle boylu boyunca sökülmüş durumda. Bir de ikinci bir tahribat yine burada kurşunlarla delikler açmışlar. Yani ateş almışlar eylesine. Bildiğiniz silahla ateş açmışlar yani. Bunu eline yapmaları mümkün değil. Zaten bu zamanında da yoktu. Zaman zaman böyle tahribat devam ediyor. Koruması olmadığından dolayı. Atacağım. Tamam atıyorum. Bana at. Geç. Geç. Çabuk. Bak böyle orası boş bak. Doğu Anadolu'da en nadide bulunan kilise eserlerinin birinin yanındayız şu anda. Çengilli Kilisesi, köyün adıyla anılan bir kilise. Diğer adıyla Çanlı Kilise ya da Çangıllı Kilise olarak da bazı eserlerde geçiyor. Burada aslında bir manastır yapısı varmış. Erik Nemur Manastırı diye geçiyor ismi. Zaten etrafına baktığımız zaman da yapıların bayağı kısa kaldığını görüyoruz. Yaklaşık 25 metre uzunluğunda bir kiliseden bahsediyoruz burada. İnsanlar burada hem Hristiyanlık eğitimini almışlar hem de ibadetlerini gerçekleştirmişler. Burayı sadece bir kilise olarak değil de, bir kilise mimarisi olarak değil de etrafındaki yerleşim alanıyla beraber bir manastır olarak düşünebiliriz. Yaklaşık 1000 yıldır ayakta duran bir mimariden bahsediyoruz. Ve ilginçtir, aslında Doğu Anadolu'nun en yüksek noktalarından da birindeyiz. Yani yaklaşık 2000 metrelik rakımda bir ibadethanenin etrafındayız. Hem Gürcü hakimiyeti, hem Ermeni hakimiyeti, hem de Rus hakimiyeti görmüş bir kilise mimarisinden bahsediyoruz. Şimdi içeriye geçerek kilisenin teknik bilgilerine ulaşabiliriz. Az önce de bahsettiğimiz gibi yaklaşık 1000 yıllık bir yapıdan bahsediyoruz. Hem dışında hem de içerisindeki süslemelerde kilisenin 10. ya da 11. yüzyıla ait olduğunu tahmin ediyoruz. Baharatlı hükümdarlığı döneminde yapıldığı söyleniyor kilisenin. Bu hanedanlık tarafından inşa edildiği Kilisenin üzerinde 3 ayrı kitabe mevcut. Bu kitabeler en 4. yüzyılda Gürcü hakimiyeti dönemine ait kitabelerin onların kitabesi olduğunu tahmin etmekteyiz. Yine 18. yüzyılda ait başka bir kitabenin de varlığının da her ne kadar bahsediliyor olsa da bu kitabe günümüze ulaşmamıştır. 19. yüzyılda bir dönem, yani kısa bir süre Ermeni vatandaşları tarafından kilise kullanılmış. Ardından bizim 1877-78-93 Harbi dediğimiz savaşta yenik çıkmamızdan sonra burada yaklaşık 40 yıl bir Rus hakimiyetini görüyoruz. Ruslar tarafından da kilise kullanılmıştır. Serbest, haç planlı ve kubbeli bir kilisedir. Özellikle üzerinde saçak kısımlarında da kubbe külahında kabartma, bazı geometrik ve bitkisel süslemeler de mevcut. Bunun dışında yine iç mimarisinde de figürler vardır. Kars ve etrafında coğrafya 9 ile 11. yüzyıllar arasında bu bölgede hüküm süren Baharatlı hanedanlığı için önemli ve özel bir coğrafya olduğundan dolayı bu kiliseyi kullandılar. Ardından burada
Selçuklu Devleti'nin hakim olduğunu görüyoruz. Yani burası bir dönem Hristiyanların elinde, bir dönem bizim elimizde, yani Müslümanların, Türk hakimiyetinin elinde sürekli bir değişim olmuş. Baharatlı, Selçuklu, ardından Ermeniler, ardından 93 Harbi ile beraber Rus hakimiyeti, sonra tekrar Osmanlı hakimiyeti, sonra tekrar Türkiye Cumhuriyeti'ne katılış. Şu an maalesef kilise bakımsız bir durumda, kötü bir durumda. İnşallah düzeltilip ve bazı ibadet faaliyetlerine açılmasını temenni ediyoruz. Zafer abi gösterdi. Kubbenin tam merkezinden bir zincir sarkıyor. Muhtemelen bu zincir o dönemlerde kullanılan bir avizenin zinciri de olabilir. Yan kubbelerden bir tanesinin kilit taşı yerinden çıkmış ve düşmek üzere. Umarım birinin üzerine düşmez. Biraz tehlike arz ediyor gibi görünüyor. Buradaki taşlar dikkatimizi çekti ve bu taşların kiliseden sökülen ve daha sonra başka yapılar için kullanılan taşlar olduğunu öğrendik. Zamanında bu taşlar da işte kilisedeymiş. Sonra burada işte kimisi duvar yapılmış, kimisi evlerde de kullanıldığı olmuş. Kimisi ev yapmış, kimisi okul yapmış, kimisi ne bileyim samanlık yapmış. Öyle dağılmış. Orada da var, orada da var, orada da, her yerde var yani. Devlet buna bir el alsı zamanından taşları düşüyor. Yani taşları düşse komşulara zarar vermez. Taş düşse de kilisenin yanına düşüyor. Her taraf yıkılmış, tökülmüş, yazık değil mi? Büyük bir eserdir. Devlete katkı olur. Yani her gün millet geliyor bakıyor dışarıdan, yabancı devletlerden geliyorlar. Kültür varlığının tanımlarından bir tanesi de geçmişten bize kalan, bugün bizimle yaşayan ve gelecek nesillere bırakabileceğimiz miraslardır. Arkamda görmüş olduğunuz kilise veya katedral de geçmişten bize kalmış, bugün iyi kötü varlığını sürdürüyor. Ama asıl soru şu, bu kilise gelecek nesillere ulaşabilecek mi? Sorunun cevabını ben de bilmiyorum ama umuyorum ki ulaşır. Yorumları sizlere bırakıyorum. Şimdi köyün güzelliklerini görmeye devam edeceğiz. Gerçekten güzel bir köy çünkü görülmeye değer bir yer. Şurada eski bir kale kalıntısı varmış. Tarihi hakkında bir bilgimiz yok ama gidip bakmak istiyoruz. Bir de bu istikamette de meşhur Deniz Gölü varmış. Orayı da görmek için sabırsızlanıyorum. Birazcık sağ tarafta da Ağrı ilimizin Eleşkirt ilçesi sınırlarında bulunan Köse Dağı var. Bölgenin en yüksek dağlarından bir tanesi. Yani kısacası manzarası da oldukça güzel bir köy. Bakalım burada daha ne detaylar var. Şimdi hepsini görelim. Benim için oğlak yakalayacaklar. Gördüm orada yavru. O kadar sevimli ki. Ha. Ya inanmıyorum. Annesi nerede ya? Kızmasın şimdi. Tamam. Ay şuna bak ya. Bu ne böyle? Ne kadar hafif. Şuna bakar mısınız ya? Bu ne böyle? Kaybı güp güp atıyor. Anam. İnanılmaz bir şey. Yumaş yumaş tüyleri. Ne kadar hassas, bak hiç gücü yok ya. Yeni doğmuşlar, bir haftalık. Ya. Nasıl tatlı bir şey ya. Sıcacık. Ya bacakları böyle nasıl desem. Ya. Çok şey ya. Can işte. Annesini kızdırmayalım. İnanılmaz tatlı bir şey ya, anlatamam. Ben bu kadar yumuşak, bu kadar narin, bu kadar hassas beklemiyordum ya. Hepsi kaçmaya çalışıyor. Aksiyona kaçırdım.
Harun abi nasıl ama yumuşacık değil mi? Ben de bir dokunayım. Aa boynuzları da var bak. Bu erkek. Ha, kıvır kıvır ya tüyler. Şimdi Özgür Bey gel kuzuları gör dedi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Önce gerek yok gelmeyin falan dedim ama iyi ki de gelmişim buraya girmişim. İnanılmaz bir ortam. Yani insanın böyle şeylere ihtiyacı var gerçekten. Bu kadar çok kuzuyla bu kadar sevimli nasıl olabiliyorlar ya? İnsan anlayamıyor gerçekten. Bir yandan horozlar da ötüyor. Vallahi dondum kaldım. Ne diyeceğim bilemiyorum. Her yer kuzu. Kuzuların bir özelliği var. Pantolonumu kemirip duruyorlar, çekiştiriyorlar. Koparmazlar değil mi? Yani... Çocuğum, bırakır mısın pantolonumu? Bak bak hepsi geldi. Tuzum var. Terledim, tuz mu bulaştı? Onu mu emiyorlar anlamadım ki. Yok, ot rengi. Ha. Özgür Bey çok teşekkür ederiz bize. Bu gerçekten çok güzel, çok farklı bir duygu. Burada taşlar. Bu taşların üzerine tuz konuyormuş. Sait abiden öğrendik. Üzerine tuz konuyor. Küçükbaş hayvanlar da bu tuzları yalamayı seviyorlar. Yani yalama taşı. Kağızmanın tuzu da meşhur. Bir gün Harun abi bizi oraya da götürecek. Kağızmanın kristal tuzlarını, tuz mağaralarını, tuz madenlerini yerinde göreceğiz. Burası eski bir tandırmış. Tandırın kapısı. Tabii şu anda yıkılmış. Kapıyı telle bağlamışlar. Burası da ekmek pişirilen yer. Şöyle göstereyim. Çukuru da var. Çökmez değil mi abi? Şöyle bir yakın. Orası tandır. Şu anda tabii işlevini yitirmiş. Kullanılmadığı için bakımsızlıktan çökmüş. Şimdi her köye geldiğimizde bu tezek yığıntılarını görürüz. Böyle üst üste yağarlar. Şimdi Sait abi tezekle ilgili, gübreyle ilgili bize kıymetli bilgiler verecek. Efendim şimdi bakın burada duvar örgüsüne yapmalar komple sıvanmış. Böyle parmak izleri de zaten bak bellidir. Böyle vururlar. Güneş olsun, yağmur olsun, kar olsun aşındıramaz bu duvarı. Tezeklere hiçbir şey olmaz. Böyle kuru kuru bir vaziyette kalır. Kışında sobalarımıza sıcaklık verir. Bir de tezek ateşinde yapılmış tandır ekmeği var değil mi abi? Kesinlikle. Tezeklerle tabii tandırda ilkin çalı çırpı yakılır, peşinden teze yatılır. Hele hele kerme atıldığı zaman o tandır kömür yanmış gibi soğumaz ve ekmeklerimizi böyle aça aça pişirir. Burada da yine tezek kerme kalağının bir duvarı. Bir ot tayasının yanındayız. Tabii taya dedik, ot purul olarak yığılır. Taya olarak yığılır. Daha sonra horum deriz. Ot horumu yaparlardı eskiden, böyle bağlanırdı dizlerle bükülerek. Ama onu son dönemde modern makineler çıktığından dolayı şu şekilde yapıyorlar. Yani artık horumlar balyelere dönüştü. Bunun adı da ot balyasıdır. Şu şekilde birisi nereden baksan 15-20 kilo falan geliyor. Bunun 2 tane bağlantı yeri vardır şu şekilde iplerden. Bunu böyle getirirler, kaldırırlar. Getirirler, ondan sonra ipleri keser, bölüm bölüm yaparlar şu şekilde. Hayvanın kurunağına koyarlar. Oradan hayvan beslenir. Gırcı olana da gırcı derler. Gırcıyı da zayi etmezler. Yani bu otun bak şöyle kalın olanları vardır. Hayvan yemez bunları. Küçükbaş hayvan, büyükbaş hayvan yemez. Bu gırcıları da getirirler. Atların dişleri sağlam olduğu için atlara yedirirler. Gırcıları. Eskiden beri biz kalktık böyle gördük bunu. Bu şekilde de devam ediyor. Bunun adı da sakayül derler. Biz Kağızman lehçesiyle sekayül deriz. Bunları dağ çalılarından, ağaçlarından yaparlar. Kayından yaparlar, söğütten yaparlar. Efendim kavak ağacından yaparlar, dağ kavağından. Şu şekilde bak mesela şöyle büyük süpürgedir yani bu. Bu şekilde süpürürler. En kaba şeyleri bile süpürür o zaman. Tabii en büyük süpürge budur yani.
ahır süpürgesi deriz buna. Kapı süpürgesi deriz. Çok sağlamdır bu. Şimdi Sait abi dikkat çekti. Bakın kapının üzerinde uzun bir taş var. Şimdi bizim memleket taraflarında bunlara hatıl denir. Evet. Sizin burada ne diyorlar abi? Burada Kazman şivesine hatil diyoruz. Hatildir. Kapı koyulmadan önce o örülür. Ama bunu hep odundan atarlar çoğu zaman. Ama köylerde böyle uzun buldukları taşı hatil olarak kullanırlar. Köyümüz turizme çok açık bir köy. Yazın gölde piknik alanları var, yüzme şeyleri var. Köyümüz yazın yemyeşil bir köy. Kışın kayak şeyine müsait bir gölümüz var. Köyümüzde hayvancılık, çiftçilikle uğraşıyor. Gençler zaten gurbettedir. Evet, biz de yazın gelip ekinimizi şey yapıyoruz, yine gurbette gidiyoruz. Kışları nasıl? Sert geçiyor mu burada? Kışın eski kış değil yani, iklim çok değişti. Artık yaz gibi yani. Eski karlar yok. Yani 20 santim eskiden 1 metre 2 metre yağıyordu. Babalarımız söylüyor. Yollar bir hafta kapanıyor. Şu an hiçbir sorunumuz yok. Köyün okulu var mı? Köyün okulumuz var. 8 yıllık. 8 yıllık bitirdiği zamanlar çocuklar Kazman'da lise okuyorlar. Eskiden yollar falan kapanırdı ama şimdi kapanmaz. Yok şimdi kapanmıyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Allah devletimizde razı olsun. Amin. Amin. Yani hemen yollarımızı açıyorlar. Turist falan geliyor mu buralara? Turist geliyorlar. Yazın geliyorlar. Kışın da kiliseyi görmeye geliyorlar. Peki yurt dışından mı geliyor, başka şehirlerden mi? Yurt dışında geliyorlar genellikle. Böyle yabancı, İngilizce. Evet, İngilizce şeyler. Yabancı konuşan turistler de Evet. geliyor. Turizm Bakanı'na da seslerim. Kilisemizi onarımı için ne gerekiyorsa yapsınlar. Yani tarihi eser yani çıkıp gidiyor yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Onur abi. Oo. Oo ta 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 ta. Köy dışarıya çok fazla göç veriyormuş. Burada terk edilmiş pek çok yapı da bulunuyor. Ya bunlar beni biraz hüzünlendiriyor. Zamanında ne yaşanmışlıklar oldu, ne insanlar geldi geçti, ne emekler verildi, ne hayatlar sürüldü buralarda. İnsana düşünceleri sürüklüyor. Çengilli köyünün camisine geldik. Çok güzel bir camisi var. Duvarlarında işlemeler, detaylar ve uzun bir minaresi var. Yüksek bir minaresi var. Şimdi eğer girebilirsek caminin içerisine girip iç detaylarını da göstermek istiyorum. Burada bir de camimiz var. 1965 tarihinde köylüler tarafından yapılmıştır. Taşları da kendileri taş ustaları getirip yaptırmış. Daha sonra üzeri ahşapla örtülüyken 1980'lerden sonra kubbe yapmışlar. İçerisinde bir de fevgane yapmışlar. İçerisinde çektiğimiz zaman göreceğiz. Böyle eskiyle yeniyi tabir yerindeyse buluşturmuşlar. Buranın imamı da şu anda fahri bir imamdır. Köylüler tarafından ücreti karşılanmaktadır. Dilekçe vermişler müftülüğe. Fakat imam sıkıntısı olduğundan dolayı 2 yıldır bir fahri imamları var. Namazlarımızı fahri imam kıldırıyor. Altyapısını da 2 sene önce yaptırdık. Altını hep parke yaptık. Doğal gazımız kaloriferli kazandır. Onu da 10 sene önce yaptırdık. Desenleri de köyümüzde bir tane
şehit vardı. O şehidin hayrına babası tarafından yapıldı. Yani o köyümüz şu anda imamı da yok. Sadece fari imamımız var. O da Erzurumlu, köylü olarak biz ödemeyi yapıyoruz. Ben de burada köyün gelir giderine hepsine caminin şeylerine bakıyorum. Kömürün ne ihtiyacı varsa bir de mezunluğu görevini yapıyorum. Bazı sıkıntılarımız oluyor. Yani dışarıda fazla yardım olmayınca biraz sıkıntı çekiyoruz köylü tarafından. Elimize gelen kadar Allah rızası için bu işlere el atıyoruz. Çengilli Köyü'nün hemen aşağısındaki Deniz Gölü. Üzeri birazcık buz tutmuş. Çok enteresan bir manzara. Ama bana daha enteresan gelen bir şey var ki o da gölün altından gelen sesler. Şimdi size onları dinletmeye çalışacağım. Bir de gölün üzeri hafif bir buz tutmuş ama şöyle çok ince bir buz tabakası. İleri gitmiyoruz. Çatlak sesleri geliyor ve böyle değişik sesler geliyor gölden. İnsanı tedirgin ediyor. Dikkatli olmak lazım yani. Sesleri umarım duymuşsunuzdur. Bana çok ilginç geldi. Bu gölü biraz daha mistik, gizemli hale getiriyor. Gölle ilgili bilgileri vermek için sözü konunun uzmanlarına bırakacağım. Efendim, Kağızman'ın 30 kilometre kuzey batısında yer alan Çengilli Gölü'ndeyiz. Bu gölün Türkiye çapında tanınmış adı Deniz Gölü'dür. Fakat Kağızman halkı Çengilli Gölü olarak biliyor. Bu gölün çok güzel bir efsanesi var. Tarihi kahramanımız olan Köroğlu ve Köroğlu'nun tarihi kıratı burayla alakalıdır. Benim derlemiş olduğum halk hikayelerinde, Köroğlu hikayelerinde Alat, Dorat, Kırat adlı hikayede şöyle geçer bu Deniz Gölü. Bolu Bey'in emrinde çalışan Köroğlu'nun babası Yusuf Bey çok güzel namlı bir at almak üzere bu Kars civarına gönderilir. Zaten kendisi de Kars'tan gitmedir. Gitmiş onun seyisliğini yapmaktadır. Der ki bana git doğup büyüdüğün topraklardan çok namlı bir at bul getir. O da gelir bu kuzeyde Ala Dağı'nda yayılan at sürüsünün içerisine gider. Oradan bir tane tay seçer. Sürünün çobanına der ki bunun aslı nesi nedir? Der ki Çengilli Gölü'nden çıkan aygır bu kısrağa düşmüştür bunun anasına. Onunla çiftleştiğinden dolayı bundan 3 tane yavru dünyaya gelmiştir. Birisi Altay, birisi Dortay, birisi Kırtay. Altay'la Kırtay'ı alır, Dortay'ı başkasına satmıştır adam. Bunları getirir. Altay daha sonradan Kiziroğlu Mustafa Bey'in eline geçer. Kırtay da Kırat olur, şahlanır. Yusuf'un oğlu Köroğlu'nun elinde en son kanatlanarak kırklara karışır ve Köroğlu'yla birlikte efsaneleşip ortadan kaybolur. Yani bu hikayede geçen Kırat, Kırat'ın babası bu Çengilli Gölü'nden çıkan aygırdır. Bu Kağızman'da efsane olarak anlatılmış ve hikaye olarak da günümüze ulaşmıştır.
Çengilli Gölü ya da Çengilli Deniz Gölü diye de geçiyor. Öncelikle şunu belirtelim. Suyunda herhangi bir tuz emaresi yok. Yani isminin Deniz Gölü olması bizleri yanıltmasın. Tatlı bir gölden bahsediyoruz. Göl genellikle çok eski dönemlerden beridir su ihtiyacı için çevre tarafından kullanılıyor. Hayvan yıkama olsun veya muhtelif zamanlarda farklı faaliyetler olsun. Gölün uzunluğu hemen hemen 2 kilometreye yakın bir alanı kapsıyor. Orta derinliği 30, güney derinliği 40, kuzey derinliği 20 metre civarlarında. Gölün kenarında da gördüğünüz gibi hem ortasında hem de kenarlarında şu an buzlanmalar meydana gelmiş zaten. Kıyı derinlikleri ise 10 metre olarak görülüyor. Şu an yüzeyine çok fazla güvenip çıkamıyoruz. Çünkü buz tabakasının net boyutta olduğunu bilemiyoruz. Muhtemelen erimeye yakın. Zaten buzun genleşme seslerini de duyabiliyoruz. Kağızman'ın en yüksek noktalarından birindeyiz aslında. Şu an hemen hemen 1900 metrelik bir rakımda bulunuyoruz. O yüzden gölün buz tutması da çok normal. Göldeki canlı popülasyonuna baktığımız zaman bir kere gölün etrafında birçok kuş türü var. 40'ın üzerinde kuş türünün olduğunu söyleyen araştırmacılar var. Gölde balık çeşitleri var. 2017-2018 yılında yaklaşık 30 bin tane balık göle bırakıldı. Ancak ilerleyen dönemlerde bir küçük deprem faaliyetinden sonra bu gölde balık ölümleri oldu. Bununla ilgili araştırmalar yapıldı ama sonuçlarla ilgili henüz bir bilgimiz söz konusu değil. Muhtemelen bir hafta 10 gün içerisinde bu buz çözülecektir ve göl eski haline gelecektir. Kars civarında, Kağızman civarında yetişen kenger bitkisinin familyasındandır. Yazın yeşilimsidir. Daha sonradan kızıllık rengi alır. Başlarındakilere de topuz deriz. Bunu süs olarak da kullanırlar. Fakat yeşil iken bitki olarak kullanırlar yani bunu çeşitli dertlere şifa olsun diye. Sait abi ne hazırlıyorsun? Efendim kır sofrası. Maydanozumuz, bivazımız, biberimiz, peynirimiz, efendim zeytinimiz, domatesimiz, lavaş ekmeğimiz ve matara çayımız. Böyle bir kır sofrasındayız. Sofralar çeşit çeşittir. Birisi irfan sofrasıdır, beyin doyurur. Birisi yer sofrası, efendim yemek sofrasıdır. Bu da mide doyurur. Taşın üzerine yer sofrasını kurduk. Yiyenlere afiyet olsun. Sofrayı getirip donatanların da ellerine sağlık olsun. Çeken Onur benle arkadaşımız da sağ olsun, var olsun efendim. Şimdi köy yakınlarında böyle değişik coğrafi bir oluşum da var. Böyle volkanik yamaçlar var. Yukarıdan volkanik kayalar yuvarlanmış, aşağı inmiş. Şimdi burasının araştırmalarını bilmiyorum. Yapıldı mı, yapılmadı mı? Bir akıntı olmuş yani burada. Şimdi köy böyle volkanik araziye sahip. Daha doğrusu Kağızman'ın, Kars'ın kendisi volkanik bir araziye sahip. Böyle enteresan da güzellikler meydana çıkıyor. Bakar mısınız şu akıntıya? Böyle daha net görünüyor sanırım. Taşlar tabii sertliğini, keskin kenarlarını kaybetmişler, yosun tutmuşlar. Bu da aslında buranın bayağı eski bir oluşum olduğuna işaret. Bu şekilde bir yorum yapabilirim. Tabii sözü burada araştırma yapan veya yapacak olan yer bilimcilere bırakmak lazım, jeologlara bırakmak lazım.
volkan oluşumlarını, yani volkanik oluşumları çok seviyorum. Benim çok ilgimi çekiyor. İşte Küçük Ağrı Dağı tırmanışımız, Ağrı Dağı tırmanışımız, Ağrı Dağı patlarsa ne olur, Tendürek'le ilgili yaptığım içerikleri de görüp izlemenizi isterim. Köyün hemen zaten girişindeyiz. Araziye baktığımız zaman biz bunlara genellikle kınalı taş diyoruz. Üzerindeki bu yeşilimsi yapıdan dolayı taşı taşa sürterek kına elde ediyor genelde çocuklar ve bunu boyama maksatlı vücutlarında veya başka yerlerde kullanabiliyorlar. Zaten baktığımız zaman tepedeki taşların zamanla buraya yığıldığını görüyoruz. Yani Doğu Anadolu zaten bir volkanik arazi. Bu volkanik araziden dolayı da oluşan dağ kütlelerindeki bazı taşlarda kopmalar meydana geliyor. Muhtemelen bulunduğumuz bölge yaklaşık nereden baksanız 25 yıllık bir kopmanın söz konusu. Yani belki videolarda detaylı görünmeyebilir ama gerçekten arkamızda büyük bir yığıntı var. Ve taşlar birbirinin içine geçmiş vaziyette. Yani herhangi bir oynama, herhangi bir esneme yok. Bu da muhtemelen kış mevsiminden dolayıdır. Yaz ayı olduğu zaman genleşmeden dolayı, sıcak fiziksel çözülmeden dolayı yine taş düşmeleri meydana gelir. Ama tepeye baktığımız zaman sanki fazla düşebilecek taş kalmamış gibi. Hemen hemen hepsi dağın eteğine yığılmış durumda. Karşımızda da ona benzer bir yapı var. Onda da yavaş yavaş düşmeler başlamış. Ama en fazla taşın buraya yığıldığını görüyoruz. Allah'tan ki yola kadar gelmemiş, tam yolun ağzında durmuş. Çengilli köyünün hem ilkokulu hem de ortaokulu var. Yani 8 yıl ilköğretim devam ediyor. Öğretmenleri var, atamalı, taşımalı eğitim yok yani. Bence bu köy için gerçekten büyük bir nimet, büyük bir değer olması gereken bir şey. Gördüğünüz gibi oldukça bakımlı. Hatta çocuklar da futbol sahasında top oynamaya devam ediyorlar. Bu da ayrı bir hareket, ayrı bir enerji. Yani çocukları böyle köylerde oynarken görmek, eğleniyorken görmek benim çok hoşuma gidiyor. Bir de şöyle bir detay var. 2000 yılında Şırnak'ta şehit olmuş şehit asker Erdal Oral. Kendisinin ismi buradaki okula verilmiş. Rahmet diliyoruz. Sevenlerine de sabır diliyoruz. Çocuklar gayet eğleniyor gibi görünüyor. Sevindim. Çengilli Köyü gezimizin sonuna geldik. Umarım sizler için güzel bir seyir sunabilmişizdir. Öncelikle bu projemize destek veren Kağızman Belediye Başkanı Sayın Nevzat Yıldız'a teşekkür ederiz. Ayrıca beni Kağızman'a davet eden Kağızmanlı doğa severlere ve şoförümüz Kadir Kuş'a teşekkür ederim. Videolarımıza sizler de destek olmak isterseniz katıl butonu ve videonun altındaki teşekkür butonuyla katkı sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyoruz. Dağlarla ve doğayla kalın.